Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz, bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor, bunlara bakalım. Gölün ruhu olarak geliyor. Sessizlik hüküm sürüyor. Durgun ve duran bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir mana barındırıyor dedi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda daha çok kendini çekti, sessiz sakin kalmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyor aslında. Kendini biraz kurban hissettiği bir süreçte. Uzun süredir kendini böyle işte hep benim başıma böyle şeyler geliyor. Hep kötü insanlar beni buluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor dedi bir bakış açısı olabilir. Farkındalığı çok gelişmemiş olabilir. Bunlarla yüzleşmeye başladığı bir sürecin içerisinde aslında kendiyle bir hesaplaşma içerisinde olarak görünüyor ve burada artık şifalanması için gereken enerjilerin ortaya çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. Biraz sıkıntılı bir enerjisi var. Biraz böyle kötü hissettiğim, işte bazen böyle hani nefes alamıyormuşuz gibi oluruz ya. Bu tarz bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Kendini sıkışmış hissediyor aslında. Ne yapacağını çok bilemeyen bir enerji de geldi. Kötü hissediyor kendini, çok net bunu söyleyebiliriz. Ne kadar etrafında insanlar olsa da işte uzaktan bakıyor olabilirsiniz ya da iletişim devam ediyor olabilir. Etrafında bir sürü insan varmış gibi görünüyor olsa da daha çok içsel olarak kendini çok yalnız hissettiği bir sürecin içerisinde. Belki uzaktan baktığınızda hiçbir şey yapmıyor, işte akışa bıraktı gibi görüyor olabilirsiniz ama aslında öyle değil. İçinde ciddi bir hesaplaşmanın, fırtınaların koptuğu bir sürecin içerisinden geçiyor diyebiliriz. Zor bir süreç onun için. Yani kalbinde daha çok böyle korku ve tedirginlik duygusunu çok yüksek hissediyor diyebiliriz. Kapana kısılmış hissediyor. Keder ve elem çok yüksek olarak geliyor aklınızdaki kişinin ruh enerjisinde, öyle söyleyelim. Ruhsal tarafında bir çözüm arayışı içerisinde ne yapması gerektiğini çok bilmiyor. Yol ayrımı kartıyla beraber artık bazı şeyleri netleştirmek zorunda olduğunun farkında. Gerçek aşk kartı geldi. Şimdi bunu iki türlü yorumlayabiliriz. Birincisi gerçekten böyle aşkı hissettiği tarafa, çekildiği tarafa yol almak istiyor olabilir. Diğer taraftan da gerçek aşkın ya da sevginin onu ciddi şekilde korkuttuğunu söyleyebiliriz. Ama genel olarak baktığımızda enerjisi çok böyle sıkışmış, kendini kötü hisseden, yani bazen hani biraz önce de dedim ya, nefes alamıyorum deriz. Böyle bir enerjisi var. Nefes alamadığını düşünen, yaşadığı şeylerin onu ciddi şekilde etkilediği, zorladığı bir sürecin içerisinde. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün hayatında neler olabilir aklınızdaki kişinin? Daha sonrasında da siz nelere dikkat etmelisiniz, bunlara bakalım. Kılıç sekizlisi, Azize, Kupa sekizlisi. Azize'ye bir kart alacağım. Ay kartı. Şimdi ciddi şekilde bir travması tetiklenmiş olabilir. Zorlu bir süreçten geçmiş olarak görünüyor aklınızdaki kişi. Şu an tamamıyla bilinçaltındaki o korkuların onu zorladığı bir sürecin içerisinde. Ay kartı bilinçaltı korkularımızdan bahseder bize. Azize kartı gizli kalmış duygulardan, durumlardan bahseder. Göksel annemizdir aynı zamanda. Şimdi ruhsal olarak ciddi şekilde zorlandığı bir sürecin içerisinde olduğunu zaten söylemiştik. Burada bu zamana kadar bastırdığı duygular olabilir, görmezden geldiği, yaşadığı sıkıntılı süreçler olabilir aklınızdaki kişinin. Ciddi şekilde bunların artık yüzeye çıkmaya başladı ve ona artık hani sen bunu çözmek zorundasın dedi bir sürecin içerisinde. Kendini çok çaresiz hissediyor. Ne yapacağını bilemeyen bir enerji de geliyor ve uçurumun kenarında. Yani artık bu noktada çoğu zaman kendini bitişe çok yakın hissediyor olabilir. Bu nasıl bir bitiş? Yani bunu illa ilişki gibi düşünmeyin. Yani bir çıkmazın içerisinde görüyor ve yani burada artık hani ayağa tekrar kalkamayacağım ben dediği bir sürecin içerisinde içsel olarak, ruhsal olarak çok yorucu bir enerjisi var.
Yani ciddi şekilde zorlandığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Neden bunları yaşıyor dediğimizde de Kılıç sekizlisi geldi. Elim kolum bağlıdır. Kurban kartı gelmişti ya. Zaten onu anlatır bize diyebiliriz. Yani elim kolum bağlı, benim yapabileceğim hiçbir şey yok der bize. Böyle bir bilinçaltı kodlaması vardır. Kendini e, ne diyelim güçsüz görür ve aslında her zaman her koşulda çözümü bulabileceğimizi, her zaman her şeyin bir çözümünün olduğunu bilmeyen, unutmuş biri olarak geliyor. Farklı bir durum olarak, ikinci bir durum olarak da şunu söyleyeceğim. Şimdi buradaki resmedilişine baktığımızda tabii kolektif bir açılım, hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama burada daha çok böyle bazıları için negatif bazı yapılan durumların, enerjilerin ortada olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada bazı kişilerin izleyen, bu videoyu izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişinin o basiretsizlik enerjisi, yapamam dediği o enerjinin kendinden kaynaklı olmayan, dışsal olarak yapılan bazı şeylerden de kaynaklı böyle hissediyor olabilir, hissettiriliyor olabilir. Burayı anlatabildim mi bilmiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Yani bazıları da üzerindeki negatif enerjiden, ona karşı yapılan negatif enerjiden dolayı elim kolum bağlı durumunun içerisinde. Genel olarak kendini çaresizliğe, yapamam durumuna teslim etmiş bir enerji de geliyor. Yalnızlık korkusu çok fazla. Şimdi yalnızlık korkusu olan kişiler birçok kez söyledim. Hayatına ya yalnızlığı tekrar deneyimleyecek kişileri çeker. Yani hayatına kişileri alır ama o kişilerle uzun soluklu bir ilişki kuramaz. Ya kendisi terk eder ya da terk edecek kişileri hayatına çeker ya da o durumları kendi yaratır. Yalnızlık korkusu çok çok baskın geliyor ve artık bunu kabullenmiş diyebiliriz. Yani ben yalnız kalacağım. Ben hayatıma kim alırsam alayım. İşte hep beni üzecekler, hep şu olacak, bu olacak dedikleri bazen de bir etiketleme durumu oluyor. Şimdi mesela şöyle de diyebiliriz, mesela çocukluktan itibaren sen şuna benziyorsun, aynı bunun gibisin derler. İşte herhangi bir akraba, işte annen gibisin, baban gibisin falan filan. Bazen öyle bir bilinçaltı kodlaması oluyor ki kişilerde. Direktman kendini onunla özdeşleştiriyor ve diyor ki evet ben oyum. Bu herhangi bir ata da olabilir ki atalardan gelen durumlarda özdeşleştirme de olduğu için yani o atayı bilse de bilmese de kişi onun duygularını kendi üzerine alabiliyor. Onun acılarını, onun hayatını, onun kaderini çekip aynı şeyleri yaşıyor. Çünkü o olduğunu zannediyor ya da onunla aynı acıları çekerse onun acılarını dindireceğini düşünüyor. Şimdi burada da böyle bir şey olabilir. Daha çok böyle ya ben kabul ettim bu durumu dediği bir durumun içerisinde. Yani ben yalnızlığı kabul ettim, ben mutsuzluğu kabul ettim. Benim hayatım böyle olacak dediği bir bilinçaltı durumu içerisinde ve sistem ona diyor ki sen bunu yaşamak zorunda değilsin. Bunun baskısını yaşadı ve aslında görmesi gereken tarafın bu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi enerjiler böyle devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde Kupa sekizlisi ile beraber Kupa sekizlisi arkaya dönüp gitmekten bahseder. Şimdi bakın yine burada da ay var. İşte bilinçaltı korkuları ve şimdi buradaki resmedilişte yani bakın ay bakıyor. Yani sanki galip gelen korkular. Kıskançlık ve özlemek kartıyla beraber. Şimdi çok ciddi şekilde ne kadar özlese de ne kadar olmak istediği durumu bilse de burada çok da o enerjileri şu an için geçemiyor olarak görünüyor. Şöyle söyleyebilirim, enerjiler her zaman her an değişebilir. Şu an ciddi bir karamsar enerjide olduğu için şu an neyse gelecek de o. Onu yaratıyoruz çünkü ve şu an o kadar ciddi bir karamsarlık içerisinde ki geçmişte de böyle olduğu için şu anki enerjisi böyle ve şu anda böyle olduğu için de yakın gelecekte de bunu yaşaması çok muhtemel. O yüzden şu an enerjisini değiştirirse, bu negatiflikten çıkıp farkındalığını arttırabilirse tabii ki enerjiler değişebilir. Ama enerjisi değişmez ve böyle devam ederse, ne kadar özlese de, ne kadar kaybetme korkusunu tekrar tekrar hissetse de doğru olanın arkaya dönüp gitmek olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi olacak. Daha çok böyle ümit ettiği, aslında güzel şeyler yaşayabilirim dediği o ilişkide adım atmaktan korktuğu için, harekete geçmekten korktuğu için geriye çekildiği bir sürecin içerisinde olacak. Ama çok çok net şunu söyleyebilirim. O kadar yorucu bir enerji içerisinde ki şu an nefes almakta zorlandığını çok net söyleyebilirim size. Bunun enerjileri böyle. Size bakalım.
Sonbaharın ruhu. Hüzün sana eşlik ediyor. Dallarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. Güz sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak dedi. Şimdi siz de yaşanılan sıkıntılı durumlardan kaynaklı ya da ayrılıkla ilgili durumlardan kaynaklı kendinizi ciddi şekilde kötü hissettiğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Ama burada sizdeki enerji böyle biraz önceki gibi o aklınızdaki kişinin o nefes alamıyorum enerjisi değil. Sizde bir hüzün ve tabii ki mutsuzluk var ama ondaki gibi bir enerji değil. Bunu söyleyebilirim. Çünkü bir şeylerin farkına varma durumu net sizin için. Tabii ki yorucu bir enerji var sizde de. Üzüntüyü hissedebiliriz ama aklınızdaki kişideki gibi o ciddi bir o boğulma hissi yok. Öyle söyleyebilirim. Şimdi devam edersek eğer kabile kartı, uzlaşma ve nostalji kartı geldi. Şimdi burada da sizin de bakmanız gereken şeylerden biri aileyle ilgili ve akrabalarınızla ilgili bazı durumlar olabilir. Özellikle biraz önce demiş olduğumuz gibi ailenizde sizin gibi aynı döngülerden geçen kişiler var mı? İşte örnek olarak veriyorum. Hangi durumdaysanız kendi durumunuza göre alın. İşte diyelim ki bir ilişkiye başlıyorsunuz. Her şey çok güzel gidiyor ama tamamlanamıyor. Tamamlanmayla ilgili bir sorun yaşadığınızı düşünüyorsunuz örneğin. Bakın akrabalarınızda işte illa tanımanıza gerek yok. İşte annenize babanıza sorun işte. Bu tarz şeyler yaşayan kişiler var mı? Ya da işte güvenle sınanıyorsanız mesela işte böyle olaylardan geçen akrabalarınız var mı? Atasal bazı durumlar olabilir. Kabile kartı ve nostalji kartı beraber geldiği için. Ya da yani kabile kartı olduğu için daha çok böyle atasal bir durum diyebilirim. Ama aileyle alakalı da olabilir. Yani aileden kastım işte anne babanın evliliğinden başlayan o süreçle beraber işte kendi ilişkilerinizde de gördüğünüz o deneyimler, yaşadığınız deneyimler, o kodlamaların karşılığını aldığınız bir süreçte olabilirsiniz. Uzlaşma kartıyla beraber daha çok böyle uzlaşmacı bir tavrınız olabilir ama belki de bu noktada çok fazla verici olduğunuz için yani işte beraberliklerin sürmesi için işte kadın ya da erkeğin daha alttan alması gerekir. Daha uzlaşmacı olması gerekir gibi bilinçaltı kodlamalarınız varsa burada çok fazla uçta olabilirsiniz. Dengeyi kuramıyor olabilirsiniz ve dengeyi kuramadığınız için biz nerede dengeyi bozarsak sistem orada o dengeyi sağlamak adına bizim olduğumuz durumun tam tersini karşımıza çıkarır ki hem bu durumun farkına varalım hem de o denge sağlansın. O yüzden burada birazcık böyle atasal ya da aileden gelen bazı durumların etkisi altında olduğunuzu fark etmeniz gerekiyor diyebiliriz. Daha çok enerjiniz bugün ya aile ve yuva kartı geldi. Kendi ailenizle ilgili bazı sorunlar olabilir, bazı tartışmalar olabilir. Bunlarla mücadele ettiğiniz bir gün olabilir. Ya da aile kavramı ile ilgili bazı şeyleri değerlendirmeye çalıştığınız, anlamaya çalıştığınız ki belki bu videoyu dinlediğinizde acaba ailemde böyle bir durum var mı dediğiniz bir durum enerji de olabilir bu. Ama sanki biraz aile içinde bir kaynama durumları var diyebiliriz. Kendinizi yorgun ve bitkin hissediyorsunuz aslında. Şimdi burada duygularınızı çok fazla göstermek istemeyen enerjilerdesiniz. Belki işte ailenize, ilişkinizde yaşadığınız sorunları aktarmamak, anlatmamak ya da göstermemek adına her şey yolunda taklidi yapıyor olabilirsiniz. Bu da sizi çok ciddi şekilde yoruyor olabilir. Kadersel bir süreçten geçtiğinizin farkındasınız. Harekete geçmeniz gerektiğini çok net biliyorsunuz ama harekete geçmek istemiyorsunuz, böyle söyleyeyim. Yani burada biraz daha böyle kadersel bir durum diyerek ona sığınma durumu da olabilir sizin açınızdan da. Yani bir şeyleri bazılarınız hepiniz için tabii ki geçerli değil ama bazılarınız bir şeylerin farkındadır ama görmek istemiyor olabilirsiniz. Neye dikkat etmeniz gerekiyor bugün? Buna bakalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün en çok neye dikkat etmeniz gerektiğine bakalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Bir tane olumlama kartı alalım. Bir tane de peri kartı alalım. Günün olumlaması: tutku ve güvenle hayallerimin peşinden gidiyorum. Kendimi seviyorum ve geliştiriyorum. Tam olmam gereken yerdeyim. Hayatım için minnettarım. Düşüncelerim gerçeğim oluyor diyebilirsiniz. Koruma kartı geldi. Koruma perileri sizi büyülü bir aşk ve ışıklı peri halkası ile koruyor. Herhangi bir manevi çalışmaya başlamadan önce spiritüel koruma uygulayın dedi.
Genel olarak daha önce de birçok kez söyledim ama çok da güzel bir kart. Birçok kez söyledim ama özellikle enerji çalışmaları yaptığınız zamanda da yapmadan önce de olabilir ama günlük olarak hayatta yani güne başlamadan daha doğrusu işte uyandığınızda sadece imgelemeyle ve niyetle işte rehberlerim, koruyucu meleklerim, Rabbim nasıl hitap ediyorsanız, içinizden nasıl geliyorsa gün içerisinde korunmaya niyet ediyorum. Alanıma sadece pozitif enerjilerin gelmesini, girmesini, negatif enerjilere geçirmez olmayı niyet ediyorum diyebilirsiniz. Kendinizi imgeleyerek işte etrafınızda herhangi bir renkten işte yeşil olabilir, beyaz olabilir, altın sarısı olabilir bir kürenin içerisinde olduğunuzu, hatta o kürenin içerisine işte yine güzel enerjileri simgeleyen işte beyaz ışıklar, işte pembe ışıklar, yeşil ışıklar gelebilir, girebildiğini ama siyah bulutların, kara bulutların o küreye çarpıp geriye gittiğini imgeleyerek güne başlayabilirsiniz. Bu çok ciddi bir koruma sağlayacaktır her türlü durum için. Bir seçen arkadaşlarım. Kule ve şefkat kartı. Şimdi özellikle bugünün enerjisinde çok fazla şefkat gösterdiğiniz, gereğinden fazla şefkat gösterdiğiniz, belki de o şefkat duygusunu abartıp kendi kul hakkınıza girdiğiniz durumlar olabilir hayatınızda. Bunlarla ilgili ciddi bir yıkım yaşayacak olabilirsiniz. Dikkat edin. Ya da sistem size çok fazla şefkatli olma uyarısında da bulunuyor olabilir. Ama bazılarınız için de çok şefkat gösterdiğiniz, belki kendinizi unuttuğunuz kişilerin hayatınızdan sistem tarafından çıkarıldığını görecek olabilirsiniz. Ama ne olacaksa sizin faydanız için olacak. İkiyi seçen arkadaşlarım. Mahkeme ve şeytan. Şimdi ciddi bir uyanışın içerisinde olduğunuzu öncelikle söyleyebiliriz. Bazı kişilerin gerçek yüzüyle karşılaşacak olabilirsiniz. Bazı insanlarla böyle yüzleşecek, netleştirecek olabilirsiniz aranızdaki bazı durumları. Böyle bir yüzleşme durumu, gerçeklerin ortaya çıktığı bir sürecin içerisinde olma durumu gerçekleşebilir. Bugün cümleyi kuramadım ama anladınız. Ciddi bir uyanışın olduğunu söyler, yeniden doğuşun olduğunu söyler bize mahkeme kartı. Aynı zamanda kişiliğin karanlık yönlerini fark edip yok etmekten bahseder. Bugün kendinizle ilgili. Şimdi şeytan kartında bizim karanlık taraflarımız vardır. Bilinçaltımızdaki karanlıklar. Bazen tutku, şehvetle ilgili olabilir ama illa sadece şeytan kartı olduğu için bu alanları ilgilendiriyor değil. Yani bilinçaltımızdaki her türlü bize hizmet etmeyen olumsuz inançları, karanlık tarafımızı bize gösterir. Bunların farkına vardınız, bu uyanışı sağladınız ve bu alanı şifalandırdığınız bir gün olabilir. Özellikle yaşadığınız olaylara dikkat edin. Ben burada neyi görmeliyime odaklanın. İlla sizin bir şey yapmanıza ya da bir şey yaşamanıza gerek yok. Bir şeye tanıklık ettiğinizde de, yani diyelim ki işte yolda gidiyorsunuz, bir olaya tanıklık ettiniz. Orada deyin ki neyi görmeliyim? Buradaki kendi içimde görmem gereken olay ne? Buraya odaklanıp kendi içinizde şifalanmanız gereken yeri fark edeceksiniz diyebilirim. Üçü seçen arkadaşlarım. Kaygı ve kılıç şövalyesi. Şimdi kılıç şövalyesi soğumadan, kavgadan, sert rekabetten, kuruntudan ve mesafeden bahseder. Daha çok böyle kaygılarınızın yüksek olduğu bir gün olabilir ve bu kaygıları aslında bilinçaltınızdaki o durumlardan kaynaklı, çok fazla düşünmekten kaynaklı yarattığınızı fark etmeniz gerekiyor. Şimdi kaygı zaten böyle bir şey. Yani bizim aslında olma ihtimali olan durumlardan çıkardığımız bir durum. Yani işte %50 belki bir olayla ilgili bir şey düşünüyorsunuz. İşte kaygılandığınız durum da gerçekleşebilir ama kaygılandığınız o durum gerçekleşmeyebilir de. Ama siz kaygılandığınız durum üzerine odaklandığınızda o enerjiyi artırdığınız için bununla karşılaşıyorsunuz. O yüzden burada çok fazla düşündüğünüz, belki kendinizle çok fazla kavga ettiğiniz, işte ben onu neden yaptım, keşke bunu şöyle söyleseydim dediğiniz, kendinizle bir savaşınız olabilir. Çok fazla kuruntu yaptığınız, çok fazla zihin çalıştırdığınız bir gün olabilir ve bu da kaygılarınızı ve hayatınızdaki negatiflikleri artırıyor olabilir. Buraya lütfen çok çok dikkat edin. Evet, kolektif bir açının. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.